Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Hemen videonun başında gördüğünüz Zara modeli yeşil büstiyeri çalıştım. Bu sizden gelen fotoğraflardan biriydi. O kadar çok kişiden geldi ki, o kadar istek oldu ki demek ki çok beğenilen bir modelmiş. Hazır model çalışmayı sevmiyorum fakat bu videoları izleyen sizlersiniz. Beğenen, öğren sizlersiniz. O yüzden sizlerin istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyorum. Arada da olsa böyle hazır modeller, çok sevilen modelleri çalışmak istiyorum. Umarım birebir örmüşümdür. Gördüğüm kadarıyla ördüm çünkü. Bluzun kendisini görmedim fotoğraftan. Şuradaki uzun trabzanlar dörtlü olarak ördüm. Bu üçlü de olabilir. Yani üç kere de çıkarsanız üçlü trabzan. Dört kere de çıkarsanız böyle uzun dörtlü trabzanlar oluyor. Doğru tahmin etmişimdir diye düşünüyorum. Siz belki üçlü olarak da deneyebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir büstiyer ortaya çıktı. Bunu kızlarım da çok beğendi. İplik de yumuşak bir iplik. Çok ince ipliklerle örmeyin. Biraz kalınca. Yani 3-3,5 numara ideal oluyor bu büstiyer için. Hemen videosuna başlayalım. Kolay gelsin. Bildiğimiz markaların iplerinden pamuklu ve çok yumuşak bir ip, ihraç fazlası diye satılıyor bunlar. Yüncülerde, iplik satan dükkanlarda kapıya çok koyarlar bunların renklerini. Bulursanız hiç kaçırmayın. Hem dayanıklı ve bluz, etek, şort örmeye de çok elverişli. Yumuşacık kıyafetler örülüyor bu iplerle. O yüzden ben bunları kıyafet örmekte çok tercih ediyorum. Bulursanız kaçırmayın. 3 milim tığ kullanıyorum. Şöyle sihirli halka içine önce bir ipi sıkıştırıyorum. Sonrasında 10 sık iğne örüyorum. Ve 10 ipi çekiyorum. İlk ördüğüm sık iğneye sırayı bağlıyorum. Bir, iki, üç zincir. Hemen aynı ilmeğin içine ikinci bir trabzan. Yani her ilmeğe iki kere batıyoruz. Yanındakine, yanın hemen dibine, her bir sık iğnenin üzerine iki trabzan. Yani sıra bittiğinde 20 trabzan olacak. Aynı ilmeğe 20 trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeğe trabzan. Arada bir zincir var. 3 zincir trabzan, bir zincir aradaki mesafe için. Şu bir zincir çekiyoruz. Sonra yanındaki ilmeğe trabzan. Bir zincir araya şu bir zinciri bırakıp üçüncü zincire bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir
2 kere doluyorum. Boşluğa hemen başlangıç ilmeğinin yanındaki boşluğa önce bir ip, sonra 2 ve 2 ip alarak 4 kere de çıkıyoruz. Dörtlü trabzan. Yine aynı boşluğa 2, 3, 4. Boşluğa bir kere değil 2 kere batıyoruz ve artış yapıyoruz. Arttırıyoruz yani. Sonra trabzanın üstüne batıyoruz. Dört kere de çıkıyorum. Gene boşluğa 2 tane, bir tane daha, sonra trabzana. Boşluğun içine 2, trabzana 1, 8 kutucuğun üzerine dolduruyoruz. Trabzanın üzerine de batarak tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuğun üzerine dörtlü trabzanlarla ördüm. Şimdi geri dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir tane atlıyorum diğerine. Yarım trabzan örüyorum. Buna değil, diğerine. Yarım trabzan. Bir zincir doluyorum. Yanındakine değil, diğerine. İkincisine bir zincir, diğerine, arada bir ilmek bırakarak bir zincir, diğerine, sıra sonunda bir tane atlıyorum. Zincirle çıktığım trabzanı üzerine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kutucuk. Modele bakarak örüyorum ben bunu. Yani bluzun kendisini görmedim. Başka bir fotoğrafını da görmedim. Benim tahminimce 4 kere de çıkıldığını düşünüyorum trabzanların. Yani dörtlü trabzan olduğunu düşünüyorum. Belki de 3 kere de örmüşlerdir trabzanları. Bu benim gördüğüm. Siz isterseniz 3 kere de örersiniz bu uzun trabzanları. Şimdi gene 1, 2, 3, 4, 2 kere doluyorum. Gene araya 2, bir daha, gene arttırıyoruz. 2 kere batarak bir boşluğa, sonra trabzana, sonra gene 2 tane boşluğa. Burada ördüğümüz gibi aynısını örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Zincirle çıktım. Trabzana batıyorum. Bu şekilde arttırmış olduk. Kutucuklara 2 kere batarak burada olduğu gibi 1, 2, 3 zincir.
Burayı ördüğümüz gibi gene doluyorum. Bir tane atlıyorum diğerine. Diğerine. Sırayı gene buradaki gibi bitiriyorum. Burada şimdi 18 kutucuk oldu. Yani arttırdık. Bir sıra daha arttırarak örüyoruz. Gene 4 zincir, boşluklara 2, trabzanın üzerine 1, yani şu iki sırayı ördüğümüz gibi bu sırayı da arttırarak örüyoruz. 2 tane boşluğa, bir tane trabzana. Şimdi 27 kutucuk oldu. 3 sırayı arttıra ördük. Bundan sonra artık arttırmıyoruz. Her kutucuğa bir kere atıyoruz. Dört zincir. Şimdi kutucuklara bir kere batıyoruz. Trabzana, boşluğa, trabzanın üstüne, boşluğa. Arttırmadan boşluklara birer kere batarak 3 sıra arttırarak örmüştük. 3 sırada arttırmadan örüyoruz. 3 sıra arttırarak ördük. Yani boşluklara 2 kere battık. Sonra 3 sıra arttırmadan ördük. Kutucuklara tek battık. Sonrasında 17 kutucuk doldurdum. 10 kutucuk bıraktım. Şurası bizim bluzun, yani büstiyerin askı kısmı şurası. Şu göğüs kısmı. Buradan koltuk altı şurası ve sırta dönen kısım. Şimdi orayı öreceğiz. Gene boşluklara bir, trabzana bir batarak hiç arttırma, eksiltme yapmadan 5 sıra örüyorum. Bununla beraber yani 4 sıra daha öreceğim. Ölçerek yapıyorum ben bunu. Mankenin üzerine göre ölçüyorum. Mankenin göğüs çevresi 84. Onun ölçüsüne göre yapıyorum. Siz de kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Şöyle motifin yarısından itibaren şuraya kadar bakın 20 santim. Şu sıradan itibaren koltuk altı ve sırta dönen taraf. 20 santim kadar da 19-20 santim kadar da sırt bölgesini öreceğim. Belki 18 santim de 17 santim de yetebilir. Çünkü arkada iplerle bağlanacağı için biraz da germe payı olacak. O yüzden tam 83 santim olmaması gerekiyor bluzun tamamı, yani göğüs çevresinin dolandığı zaman tam göğüs kadar olmayacak, biraz daha dar olacak ki iplikleri çektiğimiz zaman vücuda güzel otursun bluz. 20 santim şuraya kadar ördükten sonra bundan sonra 17 kutucuk üzerinden sırt kısmını 5 sıra daha örüyorum. Şuradaki göğüs genişliği gayet iyi durdu. Şuraya kadar 20 santim örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha örünce hemen ölçelim. 16,5 santim. Yani 36,5-37 santim kadar yarısı oldu. Bir yarısı da şimdi öreceğiz diğer tarafı. Şöyle arkada iplerle çaprazlanacağı için arada kalan mesafede bize bu bağcıkların duruşu için mesafe kazandırıyor. Tam 83 santim örersek
bu parçalar birbirinin üzerine biner. Bir de o bağcıkları gerecek yer kalmaz. Tam örmüyoruz. Hep biraz daha küçüğünü örüyoruz. Çünkü arkada bağcıklar var. Şimdi hemen ipi buraya bağlıyorum ve diğer tarafa başlıyoruz. Burada 20 kutucuk vardı. Biz 8 kutucuk üzerinden ördük. Karşı tarafı da 8 kutucuk üzerinden öreceğiz. Araya 2 tane bırakıyorum. Üçüncü kutucuğu öreceğim. Hemen 2 kutucuğun hemen bitimindeki trabzana batıyorum. Sağlamlaştırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa, boşluğa, trabzanın üzerine. Yani bu tarafta nasıl ördüysek burayı da aynı şekilde örüyoruz. Burada 2 tane boşluk bırakıyoruz. Üçüncü boşluğun ilk trabzanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi örüyoruz. Şurada 2 tane daha kalıyor. Yani hem bu altta hem burada 2 tane kutucuk bırakıyoruz. Burada ördüğümüz örgünün aynısını bu tarafa da ördüm. Askı olan şuraya 65 zincir çektim. Siz de kendi ölçünüze göre çekin zinciri. Şimdi buraya da ipi bağlıyorum. 65 zincir çekiyorum. İpi buradan bağladım ve 65 zincir çekiyorum. Dediğim gibi ben mankene göre yapıyorum ölçüyü. Siz de kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Hem göğüs hem beden hem askıları. Zincirle ördüğüm askının üzerine trabzanlarla ördüm. Yani zincirin bir tarafına trabzanlar, sonra diğer tarafına trabzanlar yaparak döndüm. 2 sıra trabzan örmüş oldum. Yani bir çanta tabanı yapar gibi düşünün. Şimdi aynı şekilde buraya da zincirin ilkinden başlıyorum. İpi de içeriden gizleyerek her zincire bir tane ikili trabzan. Şöyle tek ip batalım. Zincirin bir ipini alalım. 65 zincir çekmiştim. 65 trabzan örüyorum. ...65 trabzanla sona geldim. Şuradaki ipi bırakıyorum. İçinde yürütmeyeceğim çünkü askı bittikten sonra dikmek için bir pay bırakarak koparmıştım ipi. Onu kullanmıyoruz. Arada gizlemiyoruz. Kalıyor burada. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şuradaki hemen dibe, şu trabzanın dibine batıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Sıraya başlıyoruz şimdi. Gene hemen dibine batıyoruz. Şu 3 zincir indik, 3 zincir çıktık. Burası tam
askının yani dikişe gelecek olan kısım. Şimdi her trabzana bir trabzan örüyoruz. Fakat hep dibine batıyoruz. Nereye battıysak aynı ilmeğin içine batarak devam ediyorum. ...65 trabzanı yine 65 trabzan olarak örüyorum. Trabzanlar tam birbirine bakacak şekilde oluyor. Bakın gözüküyor zaten nereye battığımız. Askıları bu şekilde hazırladım. Şimdi buradan başlıyoruz. Askıların da etrafını örerek şu şekilde şurada bitiriyoruz. Ufak bir oya öreceğiz şimdi etrafına. Şuraya zincirin içine ipi bağlıyorum tam köşeye. Boşluğa bir tane daha, 2 trabzan oldu. İpi arkadan gizleyerek yürütüyorum içinden. Boşluğa 2 tane uzun trabzan ördüğüm yere 4 tane. 4 kere de çıkmıştık trabzanları. Siz bu trabzanları 3 kere de yani üçlü trabzan örerseniz 4 kere değil de 3 kere de çıkarak o zaman 3 tane trabzan örersiniz içine. Şimdi ben 4 kere de çıktığım için 4 trabzan örüyorum. Dediğim gibi modelin şu trabzanların 3 kere mi 4 kere mi çıktıklarından emin değilim. Yani üçlü trabzanla mı ördüler, dörtlü trabzanla mı ördüler? Ben dörtlü trabzan olarak tahmin ettiğim için 4 kere de çıktım. Ama üçlü de olabilir çünkü bluzun kendisini hiç görmedim. Sadece ufak bir fotoğrafından bu kadar çıkarabildim. 4 tane trabzan. Bu dördüncü trabzanın üzerine 3 zincir. Hemen trabzanın üzerindeki şu iki ipi alıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir tomurcuk. Şimdi boşluğa 2 tane trabzan. Uzun trabzanın arasına 4 tane. Hemen üzerine 3 zincir, bir tomurcuk yapıyoruz. Yine devam ediyorum. Boşluğa 2 tane. Uzun trabzan arasına 4 tane. Dördüncünün üzerine 3 zincir, bir tomurcuk. Sonra gene boşluğa 2 tane. Şimdi sadece kutucukları örüyoruz. Şu askıya doğru ilerlerken hepsine ikişer kere batıyoruz. 2 tane ördüm. 2 tane daha aynı boşluğa. 2 tane diğer boşluğa. Altıncının üzerine 3 zincir,
tomurcuk. Gene iki iki, altıncının üzerine 2 4 6, şimdi askıya kadar geldim. Son kutucuğun üzerine de 2 tane ördüm. Şimdi askıya geçiyorum. Sık iğne örüyoruz. Burada 2 tane trabzan vardı. 3 4 5 6. Şimdi bunun üzerine tomurcuk. Askıları sık iğne ile örüyoruz. Böyle devam ediyor. 1 2 3 4 5 6. Hemen bir tomurcuk. Altı. Bu şekilde geldik trabzanlarla. Sonra askıda sık iğnelerle ama gene sayı 6. Burada da 6 tane trabzanın üzerine, yani 6. trabzana bir tomurcuk örmüştük. Burada da hep 6. sık iğneye bir tomurcuk örerek askıyı devam ediyorum. Sonunda tomurcuk yapıyorum ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi bu tarafa geçmem gerekiyor. 1 2, şu ortaya batayım. 3 4 5. Bir tomurcuk, yanına bir sık iğne, sonrasında şu dikişe gelecek olan yeri sık iğne ile geçtim. Şuradaki son sık iğneyi de örüyorum. Burada son sık iğne, burada ilk sık iğne oluyor tabii ki sıra başında ve yanındaki trabzana bir tomurcuk. Tomurcukları birbirine hizalı şekilde örersek daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi gene 1 2 3 4 5 6. Şöyle baktığımızda birbirine eşit aralıklarla olması daha muntazam bir görüntü sağlıyor diye düşünüyorum, ama tabii buna da dikkat etmezsek de olur. Evet, sonuna geldik. Başlarken şuradaki son kutucuğa 2 trabzan örmüştük ve sonrasında askının sık iğnelerine başlamıştık. Sırayı tamamladıktan sonra gene aynı boşluğa 2 trabzan örüyorum. İkili trabzan.
ikili trabzan, ikili trabzan ve askıyı bu şekilde oturtmuş oldum. Ve arada 6 tane ilmek oldu, trabzan oldu. Hemen üzerine bir tomurcuk. Şu uzun trabzanın içine gene 4 trabzan. 2 boşluğa, kutucuklara yani 6. Hemen üzerine bir tomurcuk. Diğer tarafta ördüğümüz gibi gene uzun trabzan aralarına 4, kutucuklara 2 trabzan ve her 6 trabzanda bir tomurcuk yaparak göğüs ortasına kadar örüyorum. Birleştirme yeri bu şekilde. Askıyı birleştirdim. Sonrasında örerek göğüs ortasına kadar geldim. Uzun trabzanların içine 4 tane trabzan. Şu arada 2 tane kutucuk boş. Onlar gene boş kalıyor. Hemen şu uzun trabzanların ilk kutucuğuna, şuradaki uzun trabzanların ilk kutucuğuna örgü yapıyoruz. Şu aradaki 2 taneyi gene örmüyoruz. Şuradaki 4 trabzandan sonra hemen şuradaki kutucuğa bir, 2 trabzan, 6 tane oldu. Hemen bir tomurcuk yapıyoruz. Sonra şu ortadakini hiç örmüyoruz. Şuraya ördüğümüz gibi iki tane kutucuğa, sonra uzun trabzanlara dört tane, 6 tane oldu. Hemen bir tomurcuk. Devam edeceğim. Ortası bu şekilde oldu. 4 trabzan, hemen altındaki kutucuğa 2 trabzan, sonra buradaki uzun trabzanların dibine 2 trabzan ve bu şekilde devam ediyorum. Göğüs ortasında böyle birleştirmiş olduk. Şimdi diğer askıya geldik. Bunu bir kere daha göstereyim. Aynen 4 tane trabzan, uzun trabzanın arasına son kutucuğa 2 trabzan, ilk zincirle çıktığımız trabzana bir tane sık iğne, çünkü askı başlıyor, artık sık iğneler öreceğiz. 2 tane burada vardı trabzan, bir tane ördüm. 3, 4, 5, 6. Hemen bir tomurcuk. Altı sık iğne, altıncısının üzerine bir tomurcuk. Şimdi ikinci askıyı da tamamlıyoruz. Sık iğnelerle en son 4 tane ve başlarken, sık iğneye başlarken en son şurada 2 trabzan örmüştük. Sık iğneye geçmiştik askıya. Gene aynı şekilde aynı kutucuğun içine iki trabzan ve 6 tane olunca hemen bir tomurcuk. Diğer askının aynısı.
ve kutucuklara 2 batarak devam ediyorum. Altıncı trabzana tomurcuk. Şöyle yakından bir görelim. Bu şekilde üst kısmı tamamlamış olduk, askıları. Şuraya birkaç sıra örgü yapacağız. Buraya kordonu taktıktan sonra çaprazlayarak şurayı, askıları ne kadar geride istiyorsanız o kadar. Mesela şöyle olabilir. Tam uca dikebilirsiniz. Biraz ortalayabilirsiniz. Nerede durmasını istiyorsanız o şekilde askıları dikiyoruz, sabitliyoruz. Şimdi geçelim şuradaki alt örgüye. Akşam olmadan çekimi bitireyim diye çabuk çabuk yaparken bir şeyi gözden kaçırdım. İpi buradan bağlamıştık. Sonrasında şu kenar, şurayı bordür örmüştük. Bu şekilde ve şurada da bitirmiştik. Burada bitirmiyoruz. 5 zincir, bir kutu atlıyoruz diğerine. 5 zincir, bir kutu atlıyoruz, diğerine sık iğneler yapıyoruz. 5 zincir, bir kutu atlıyoruz, sık iğne. Bu şekilde bir file örgüsü yapıyoruz sırt ortasına. Sonra buraya şu örgünün aynısını örüyoruz. Fakat şu tomurcukları örmüyoruz. Gene uzun trabzanlara 4, boşluklara 2 trabzan örerek devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynı 5 zincir ikinci kutuya, 5 zincir ikinci kutuya, bir kutu atlayarak burayı da tamamlıyoruz ve başladığımız noktadan bitiriyoruz sırayı. Şimdi bunu ben gözden kaçırdığım için ipi şuradan takıyorum. O dediğim gibi şuradaki örgüyü tomurcuksuz buraya da örüyorum. Şu göğüs kısmını ördüğümüz gibi şimdi bu ortayı da aynı şekilde örüyoruz. Buradaki gibi tomurcuksuz göğüs ortasına kadar geldim. Şu iki örgüyü burada da boş bırakmıştım. Gene boş bırakıyorum. Şurada 4 tane trabzan ördüğüm kutucuğun içine batıyorum gene. 1 2. Burada boş bıraktığım 2 tane kutu var. Doluyorum. Şimdi gene aynısını örüyorum ve uzun trabzanın içine de 4 tane. Şuradaki örgü burayı örerken yaptığımız gibi. Sadece tomurcukları yok. İpi kopardım. Şimdi tekrar buradan takıyorum.
5 zincir şuraya, 5 zincir şöyle, şuradaki aradaki ilk trabzanın üzerine bağlıyoruz. 5 zincir şu kutucuğun içindeki ilk trabzana devam ettim ve şimdi göğüs ortasındayım. Normalde şu kutucuğun içinde şuraya batmam gerekiyor ama tam ortada olduğum için şu ortaya bir batıyorum. Gene 5 zincir, gene kutucuktaki trabzanın ilkine. Sıra sonunda 1 2 3 4 5 zincir çeviriyorum. Hemen ilk boşluğun içine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir diğer boşluğa, beş zincir diğer boşluğa, sırayı böyle devam ediyorum. Göğüs ortasında da aynı şekilde devam ediyorum. 5 zincir şurası ortası, hemen yanındaki boşluğa, şurası tam orta. Sıra sonunda 3 zincir başlangıç noktasında bir trabzan. Şuradaki gibi bir boşluk yapıyoruz. Şimdi gene çeviriyorum. 3 zincir, 3 4 trabzan. Bir zincir yanındaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir yanındaki boşluğa 10 trabzan örüyoruz. Trabzan, bir zincir yanındaki boşluğa, bir zincir yanındaki boşluğa gene 10 trabzan. 10 trabzan, bir zincir yanındaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir yanındaki boşluğa gene 10 trabzan. Devam ediyorum. Göğüs ortasındayım. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir yanındaki boşluğa, 10 trabzan. Şurası tam ortası, şu sık iğnenin olduğu yer.
Sıranın sonunu 4 trabzanla bitiriyoruz. Başlarken de 4 trabzanla başlamıştık. Yani şuradaki desenin yarısı sayılır. Dört tane. Şimdi çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. Yanındaki 1, 2, 3, 4 trabzanın yanındakine bir zincir, şimdi 2 tane kutucuk örüyoruz. Son trabzana batmıyorum. Sadece 3 tanesine battım. Doluyorum. Buradan da ilk trabzana batmıyorum. İkinciyi. Baştan ve sondan bir tane trabzanı atlıyorum. Buradan da. Kalan 8 trabzanı örüyorum. Araya bir zincir ve her trabzanın üzerine bir trabzan, araya bir zincir. 8 tane olacak. 2, 4, 6, 8 trabzan doluyorum. Bir taneyi atlıyorum, diğerine. Bir zincir, yanındaki son trabzana batmıyorum. 2, 4, 6, 8. Baştan ve bu baştan birer tane trabzan atlayarak örüyoruz. Bir tane atlıyorum, diğerine. Sırayı başladığımız gibi bitiriyoruz. İlk trabzanı atlıyorum. İkinciye bir trabzan, bir zincir, bu şekilde bitiriyoruz sırayı. Sonra çeviriyorum. Bir, iki, üç zincir. Boşluklara 2 kere batıyoruz ve arttırıyoruz. Çünkü volanlı bir görünüm var. Trabzanın üzerine boşluklara 2 tane trabzanın üzerine. Devam ediyorum. Trabzanın üzerine boşluğa 2 tane trabzana, boşluğa 2 tane. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Fotoğrafta gördüğüm kadarıyla bu kısım volanlı. Yani böyle düz durmuyor. Biraz dan fazla volanı var. Eğer siz bu kadar volanlı istemiyorum, biraz sakin dursun, daha düz dursun derseniz, o zaman şu şekilde öreceksiniz. Şurayı bitireyim. Bir trabzana, 2 boşluğa devam ediyorum. Bakın hemen volanlandı. Bu şekilde dalgalı dalgalı duruyor, hareketleniyor örgü.
Daha sakin, daha düz durmasını isterseniz şu şekilde örüyoruz. Bunu örerken ilk trabzandan itibaren örmüştüm. Burada doluyorum. İlk kutuyu atlıyorum. Yani trabzan ve boşluğu atlıyorum. İkinci gördüğüm trabzanın üzerine batıyorum. Şurasını atlıyorum. Gene boşluklara 2 kere, trabzana boşluklara 2 kere, trabzana baştan bir kutucuğu, diğer baştan da bir kutucuğu örmüyoruz. Sadece 1 2 3 4 5 boşluğun üzerini dolduruyoruz. Bu şekilde örerseniz volanlanmayan, çok hafif dalgalanıyor. Daha düz duruyor model. Gene gösteriyorum. Şuraya atlıyorum. Yani şuradaki trabzanı ve boşluğu atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine. Bu şekilde örüp son boşluğu da örmüyorum. Aradaki 5 kutucuğu doldurup buradaki gibi devam ediyorum. Ama ben bu şekilde değil, fotoğraftaki orijinali üzerinden örüyorum. O yüzden başlarda atladığım boşlukları atlamıyorum. Pamuklu ip olduğu için tel tel ayrılıyor. Doluyorum. Hemen baştaki trabzana ve boşluğa 2 tane ve trabzana ve boşluğa 2 tane. Trabzana. Bu şekilde böyle güzel bir dalgalanma oluyor. Şöyle ve bu bütün örgü bitene kadar bu şekilde dalgalı dalgalı biraz kıvırcıklanma oluyor. Zaten orijinalinde de duruş bu şekilde. Şimdi ben aynı burada ördüğüm gibi sırayı bitiriyorum. Şimdi arka çaprazı için kordon örüyoruz. İpi sıkıştırıyorum. 1 2 3 zincir doluyorum. İlk zincire trabzan örüyorum. Burada 2 trabzan oldu. 2 tane çektiğimiz zincirle birlikte şu aralara batıyoruz, boşluklara. 2 zincir çeviriyorum. Boşluğa trabzan. Tekrar 2 zincir çeviriyorum. 2 trabzanın arasına trabzan. 2 zincir çeviriyorum. Kordonun yapılışını başka videolarda da kullandım. Belki rastlamışsınızdır. 2 zincir bu şekilde devam ederek istediğiniz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Evet, örgü bitti. Büstiyer hazır. Şöyle göstereyim arkası.
Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklamalı bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.